Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Amerika'da bir dava süreci süren altcoin VGX'in dava sonucu neticesinde yaptığı fiyat hareketlerini ele alacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Amerika'da Binance borsası VGX'in, Voyager'ın yatırımlarını almak istedi ve SEC buna itiraz etmişti ve konu davaya yansımıştı. Bir dava süreci gerçekleşmişti. Bu davada bugün karara bağlandı ve mahkeme Binance'in Voyager'ın varlıklarını satın almasına onay verdi. Yani herhangi bir problem artık yok ve bu haber ardından da VGX Coin ciddi bir pump yaptı ve gerçekten güzel bir yükselişe imza atıyor şu anda. Ben de sizler için VGX Coin analizi yapacağım. Şu anda haftalık grafikteyim. VGX Coin geçtiğimiz haftayı bu 20 haftalık hareketli ortalama seviyesinde tamamladı. Yani bu seviyelere kadar bir geri çekilme oldu. Hatta 20 haftalık hareketli ortalamanın da bayağı bir altında fiyatlandı ama kapanışı tam sınırda yapmıştı. Bu haber neticesinde, bu mahkeme kararı neticesinde ise VGX Coin çok ciddi bir yükseliş sergiledi. Burada 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde 50 haftalık hareketli ortalamaya kadar bir yükseliş gerçekleştirdiği görülüyor. Bu 50 haftalık hareketli ortalamamız şu anda 57 sent seviyesinde. Bu 57 sent seviyesi önemli bir satış hedefiydi. Yani bu 20 haftalık hareketli ortalamadan maliyetlenen yatırımcılar bu seviyelerde kar realizasyonu tabii ki düşünebilirler. Bunun neticesinde de bir miktar yeniden bir düzeltme söz konusu olabilir. Ancak bu 57 sent seviyesi üzerindeki günlük kapanışlar, 4 saatlik kapanışlar bu yukarı yönlü ivmenin devamını sağlayacaktır. Bu durumda da bizim zaten yukarıda Slingshot'taki direncimiz 1 dolar seviyesinde. Yani bu 57 sent seviyesinde kar realizasyonu yapan arkadaşlar bir kısmını da bu 1 dolar seviyesine hedefli yapabilirler. 1 dolar seviyesi de önemli bir kar realizasyon alanı olarak düşünülmelidir. Günlük grafiğe gelelim. Evet, günlükte de önemli hareketli ortalamalarımız geride kaldı. Burada dediğim gibi 50 haftalık hareketli ortalama şu anda test ediliyor. Burada 200 günlük hareketli ortalamamız 45 sent seviyesinde kaldı. Burası da kaybedilmişti yani geçtiğimiz günlerde. Yeniden kazanıldığı görünüyor ve önemli bir gösterge bu. Yükselişin devamı için önemli bir gösterge bu 200 günlük hareketli ortalamanın geri kazanılması. Bu seviye 45 sent seviyesi artık bizim alttaki majör desteğimiz olarak nitelendirilebilir. Bu 45 sent seviyesi üzerindeki hareketler dediğim gibi ilk etapta bu 50 haftalık hareketli ortalama ve daha sonra da Slingshot haftalık direncimiz 1 dolara kadar güzel yükselişler yaşamamıza fırsat verecektir diye düşünüyorum ben. Burada yukarı yönlü diğer direnç seviyelerimizi bir kontrol edelim isterseniz. Evet, bugünkü bu fiyat artışı da hemen hemen Fibonacci 0.618 seviyemizden bir ret yedi. Bizim bu Fibonacci 0.618 seviyemiz 61 sent seviyesi. 61.4 seviyesi. Fiyat da 62 sentten bir geri çekilme yaşamış. Ve burada 57 sent seviyesi yakından takip edilmeli. 57 sent seviyesinin altındaysa Fibonacci 0.5 seviyemiz var. O da 55 sent seviyesi. Yani 55-57 sent seviyesi üzerindeki hareketlerle bu 61 sentin kırılmasını beklerim. Bu Fibonacci 0.618 seviyesi aynı zamanda bizim 50 haftalık hareketli ortalamamıza da hemen hemen yakın bir seviyede olduğu için buradan ret yemesi gayet olağan bir durum olacaktır. Zaten şu anda da o şekilde bir fiyat hareketi sergileniyor. Bu 61 sent seviyesi üzerindeki fiyat hareketlerinde ise 70 sent, 81 sent ve daha sonra az önce aktardığım 1 dolar seviyesi ve 1 dolar 12 sent seviyeleri yukarıdaki dirençlerimiz olacaktır. Önemli dirençlerimiz. Bir de squeeze momentum'a bakalım. Evet, squeeze momentum'da da buradaki yükselişte güzel bir long sinyali yakalamıştı. Ancak büyük bir düzeltmeye girdi burada VGX Coin. Bunun neticesinde de 9 Şubat'ta
bir short sinyalimiz gerçekleşti ve bu short sinyali de günlük trendde hala devam ediyor. Ancak bu son 2 günkü fiyat hareketlerinde günlük trendde short sinyalinin bir hayli zayıfladığı görünüyor. Yani bu da olumlu bir durum. Henüz bir long sinyali gelmedi. Yani long sinyalinin gelmesi için burada dediğim gibi şu seviyeler üzerinde 57 sent seviyesi ve 61 sent seviyesi üzerinde burada bir konsolidasyon olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu seviyeler aşıldığı takdirde ve burada fiyat tutunduğu takdirde zaten burada günlükte de bir long sinyaliyle yukarı yönlü hareketler daha da güçleneceğini düşünüyorum. Ancak bu seviyeler belirttiğim önemli direnç seviyeleri aşılmazsa da burada yeniden bir düzeltme dalgası içine de girebiliriz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bir de 4 saatlik grafiğe bakıyorum. 4 saatlik grafiğimizde de 4 saatlik MA200'ümüzün aşıldığı görünüyor. 4 saatlik MA200 de şu anda 47 sent seviyesinde. Burada yani bu dipten yani 30 sent seviyesinden güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Hemen hemen 2x'lik bir yükselişe tekabül ediyor bu. Ve burada squeeze momentum'a bakıyorum hemen. Squeeze momentum'da da 5 Mart tarihinde bir long sinyali gelmiş. Yani bu sinyali verdiği zamanlarda da 35 sent seviyesindeymiş fiyat. Yani 35 sent seviyelerinden bir long sinyali gelmiş ve burada slingshot seviyemizin de üzerine çıktığında zaten yukarı bu mahkemenin de haberiyle birlikte yukarı ciddi bir atak yaptığı görülüyor VGX coin'in. Burada dediğim gibi önemli seviyemiz şu anda 57 sent seviyesi. Burada da 4 saatlik bir kapanış yapmak üzere zaten 4 saatlik kapanışını bu 57 sent üzerinde yaptı zaten ve bu seviyede tutunmaya çalışıyor. Yani buradaki 4 saatlik kapanışlar ve ardından gelecek bir günlük kapanış buradaki yukarı yönlü momentumun kuvvetlenmesine neden olacaktır diye düşünüyorum. Zaten burada da squeeze momentumumuzda da momentum gayet kuvvetli. Yani yukarı yönlü güzel bir fiyat hareketi görmemiz muhtemel. Ancak dediğim gibi buradaki önemli seviye 57 sent seviyesi. Bu seviye kaybedilirse de 45 sent seviyesi bizim artık major desteğimiz olarak nitelendirilebilir. Bunun hemen gerisinde ise 45 sentten önce 49 sent seviyesi de geri çekilme seviyeleri olarak önemli bir seviye. Burası da Fibonacci 0.382 seviyemiz. Şu anda VGX coin ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.